Herkese merhaba. Yeni bir uyanış seansına daha hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce belirtmem gereken önemli bir nokta var. Bu bölümde ilk defa doğruluğundan emin olmadığım, teyit etme fırsatı bulamadığım ve teyit etmek için bekleyemediğim bir takım bilgiler aktaracağım sizlere. Bu nedenle öncelikle uyarmam gerekiyor. Aktaracağım her bilgiyi kendi karar mekanizmanızdan, incelttiğiniz süzgecinizden geçirin. Doğruluğunu kalbinize sorun. Aslında tam da bu noktada böyle bir olay yaşamamız güzel bir hatırlatmaya vesile oluyor. Çünkü eğer uyanış seanslarının tamamını izleyip ve uygulamaya da geçirdiyseniz, artık gelen her bilgiyi körü körüne kabul etmeyip, karar mekanizmanızı ve kalbinizi kullanmanız gerektiğini bilecek seviyeye gelmiş olmalısınız. Özellikle de bulunduğumuz dönemde bunu yapabilme yetisi çok ama çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Ortalıkta uyanış, şifa, bilinçlendirme amacıyla yayıldığını sandığımız makaleler ve kanallık mesajları gibi birçok manipüle amacı güden maskeli bilgi kirliliği dolaşmakta. Şahsen ben de bunlara bazen aldanabiliyorum. Dediğim gibi bu tarz durumlarda paranoyak olacak düzeyde şüphecilikten ziyade kalbinize sormalı ve mantığınızı kullanmalısınız. Peki bu bölümdeki bilgilerden emin değilsem neden uyanış serisi gibi önemli bir seriye eklemek istedim? Çünkü defalarca okudum ve her okumamda fark ettim ki eğer okuyan, dinleyen kişinin kalbi sevgiyle hareket ediyorsa herhangi bir manipülasyona kapılmadan buradan alabileceği çok ama çok güzel bakış açıları var. Kalbi negatife teslim olmuş biri olarak düşünmeye çalıştım sonra. Sonuç pek değişmedi. Seçtiği yolu neden seçtiğini öğrenebileceği bir serüven olabilir bu video onun için. Kim bilir belki negatif enerjiden, karanlık amaçlardan ve olumsuz düşünce tarzından artık vazgeçmesine bile vesile olabilir. Sonuçta bir olguya veya duruma müdahale etmek, etkide bulunmak istiyorsak, onun kaynağını bilmek işimizi epey kolaylaştırır. Bu arada başlıkta kötülüğün nasıl doğduğu dememe bakmayın. Bu bölümde anlatacağım asıl şey zarar vermenin nasıl doğduğu olacak. Çünkü dualite yani iyi kötü gibi tezat kavramlar 3 ve 4. boyutlarda geçerli olan ve aslında var olmayan kavramlar. Üst boyutlarda bu tarz dualiteler yok ve dolayısıyla bir varlığın bir diğerine zarar vermesine kötülük diyemeyiz veya tam tersine iyilik de diyemeyiz. Özgür iradeyle yapılan bir eylemin zarar vermek olması durumu ilk nasıl doğdu? Yaratılışta böyle bir şey var mı gibi soruları cevaplayacağız. O halde hazırsanız uyanış başlasın. İyi seyirler. Bu evrenin kaynağı, yaratıcısı tüm yaratım boyunca mevcuttur. Hepimizin çekirdek vehçesidir. Hepimiz oyuz. Aynı zamanda o bütün bunların ötesindedir. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda ya da uzayda, herhangi bir boyutta bulunamaz. Uzay zaman sürekliliği kaynağın kendini geliştirmek ve kendisine ayna olmak için kendi yaratımıdır. Kaynak, yaratımı keşfetmek için sürekli çalışmaktadır. Yaratım, sonsuz kuantum olasılıkları temeline dayanır. Bu olasılıkların içinde contingency, beklenmedik durum, arıza diyebileceğimiz bir durum vardır. Contingency, rastgele oluş demektir. Şeylerin rastgele meydana gelme potansiyeli, beklenmedik, tasarım tarafından düzenlenmeyen. Bu, meydana gelen bazı şeylerin kaynağın tasarımı ya da herhangi birinin yaratımı olmadığı anlamına gelir. Diğer yandan bunlara özgür irademiz kullanılarak etki edilebilir veya yeniden yaratılabilir. Çünkü özgür irade kuantum dinamiklerindeki başlıca faktördür. Bu bir yandan onun uzay zaman sürekliliğinde tam güç sahibi olamayacağı anlamına gelir. Ama hepimiz kaynağın bu yapı içindeki parçasal temsilleri olarak bu yapının içinde kaynağın iradesini ortaya koyabiliriz.
Aslen tüm kainat harmoni içinde yaşıyordu ve kimse kaynağın özelliklerinden biri olmadığı için bu kasti zarar vermenin ne demek olduğunu bilmiyordu. Kaynak zarar vermenin ne olduğunu bilmez. O saf sevgi ve harmonidir. Yine de bazı rahatsız edici olaylar contingency dolayısıyla meydana geliyordu. Örneğin bir kuyruklu yıldızın bir gezegene çarpması gibi. Bu, gezegendeki mevcut şartlar göz önüne alındığında yine de cennette yaşayan bu insanlar için başa çıkılması kolay bir durumdu. Yaklaşık 8 milyon yıl önce bazı baş melekler contingency'yi kendi bilinçlerinde harmonize edip istenmeyen durumları ortadan kaldırmak için onu kendi varlıklarında absorbe etmek istediler. Bu onlar için çok fazla geldi. Bununla başa çıkamadılar. Contingency'nin tasarlanmamış bu potansiyelleri altında kayboldular. Tasarlanmış olan yaratımla ve kaynakla bağlantılarını kaybettiler. Bundan geri dönemediler ve büyük acı çektiler. Kainatın geri kalanı hemen doğru bir şekilde buna nasıl cevap vermeleri gerektiğini bilemedi. Çünkü doğası gereği bu olay beklenmedikti. Oldukça uzun bir zaman boyunca çekilen acı, bu baş meleklerin akıl sağlıklarını yitirmelerine neden oldu. Onlar şimdi arkonlar diye bilinen düşmüş meleklerdir. Bilinçli zarar verme, kötülük bu şekilde oluştu. Arkonlar gezegenlere saldırmaya başladı ve Galaktik Federasyon buna karşı koymak için kuruldu. Gezegenleri bir özgürleştirdiler ve şimdi Arkonların olayın en başında onları kaynaktan koparan travmanın benzerini canlandırdıkları Dünya gezegeninde bu hikayenin sonu görülüyor. Bunun sonucunda kaynak artık her şey bir kere tekrar birbirine bağlanıp resetlendikten sonra yaratılışın şablonunda bir tür yeniden kaynakla otomatik bağlantı butonu meydana getirmesi gerektiğini biliyor. Bu içinde yaşadığımız dünyayı anlamada çok önemlidir. Ahenksizlik hiçbir zaman gerekli olmadı. Her şeyin ahenkle tekrar bir araya gelmesi gerekir. Çünkü bu yaratıcı kaynağın doğal gerçeğidir. Arkonlar tarafından kötülüğü meşrulaştırmak için birçok programlama yapıldı. Mesela eğer ben arkadaşımın bardağını kırarsam, kainat bana bu hareketin sonuçlarını anlamam için benim bardağımı kıracak birini gönderir. Örneğindeki gibi karma kanunları. Bu tamamen uydurmadır ve evrensel kanunlarla hiç alakası yoktur. Evrenin gerçek kanunu, kaynakla gerçek bağlantıya sahip öğretmenler tarafından öğretilen bağışlama ve nezakettir. Kaynağın arzusu, eğer biri zarar verici bir şey yaptıysa o kişinin gerçek benliğini tekrar bulması için yeterli iyileştirmeyi, şifayı almasıdır. Durumun içerdiği kişiler arasında enerjinin tekrar dengelenmesi gerekebilir. Örneğin bardağı kim kırdıysa bardağın sahibine yenisini alabilir, onu tamir edebilir ya da bardağın sahibi basitçe affedebilir. Kaynağın sonsuz bolluğu her şeyi bir şekilde yeniden dengeye getirir. Bardağı kıran kişiden başka bir şey alarak değil fakat her ikisine de gerekli her neyse onu sağlayarak. Kaynaklar ve bolluk limitsizdir. Diğer bir Arkon programı ise bizim için keşfedebilmemiz ve sıkılmamamız için ahenksizlik gereklidir kuralı. Bu kural da geçersizdir. Çünkü yaratılış, varoluş, titreşim ve titreşimler arası müzikal bir ilişkiye dayalıdır. Şimdi tüm evrenin dev bir orkestra olduğunu hayal edelim. Herhangi bir müzik ortaya çıkarmadan önce tüm enstrümanlar birbirleriyle uyumlu ve harmoni içinde olmalıdırlar. Eğer bu olmazsa, eğer tek bir enstrüman bile melodinin dışına çıkarsa yaratım gerçekleştirilemez. Sadece tüm enstrümanlar birbirleriyle bir kere uyum içine girdikten sonra yaratım başlayabilir. Ve bu uyum olduğu zaman müziğin keşfinin olasılıkları sonsuzdur. Bir başka Arkon programı ise harmoniyi, uyumu öğrenebilmemiz için uyumsuzluğun gerekliliğidir ki ondan dersler çıkarabilelim. İnsanlar onlara acı çektiren bir deneyim yaşadıklarında bu onları tekamül ettirir ve hayatlarında ilerleme sağlar gibi yanlış bir fikre kapılırlar. Ama gerçekte olan şey şu ki, bilinçleri deneyim tarafından yüzeye itilirken hayatlarında ortaya çıkan bu problemler bir süreliğine onlar farkında olmadan, onlar bilinçsizken etkiler ve sonunda problemin bilincinde olduklarında onu sonlandırmaya karar verirler.
Bilincinde olmadığımız bir şey üzerinde özgür irademizi kullanamayız. Dolayısıyla her şey sonunda bilinçli olarak yapılmalıdır. Daha basit bir anlatımla, yaşadığınız deneyimin tekamüle dahil olabilmesi için bunu bilinçli olarak yapıyor olmalısınız. Belirli bir süre size acı verdiğinin bilincinde olmadan yaşadığınız ve farkına varınca bunu sonlandırdığınız bir deneyim tekamül için gerekli olamaz. Acı veren bir deneyimi de bilinçli olarak sürdürmeyeceğinize göre, problemler tekamüle, harmoniyi ve uyumu öğrenmeye dahil değil, sonradan üretilmiş bir Archon programıdır. Bizim için şifanın temeli tamamen tek yaratıcı, tek kaynak olmak, bunu tüm benliğimize tekrar getirmektir. Bu artık bizim dizayn etmediğimiz durumların kurbanları olmadığımız anlamına gelir. Ve bu gerçekte tek bir kaynak olduğumuzun, bizim için başka bir otoritenin olamayacağının farkına vararak ne istiyorsak onu yaratmayı seçmemizle olur. Arzu ettiğimizin, deneyimlemek istediğimizin ne olduğunu zaten biliyoruz ve bunu yaratacak güce gerçekten sahibiz. Ali Morpheus sundu. Bilinçli kalın, hoşça kalın.